Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberimiz Türkiye-Bulgaristan gümrüğünden geliyor. Bakın, vatandaşlarımız Türkiye'den Bulgaristan'a geçerken çantanın içinde ne geçirmek istemişler. Ben bu haberi gerçekten 2 kere 3 kere okudum, inanana kadar. Bu konuda çok değişik şeyler oluyor. Vatandaşlarımız değişik değişik şeyler getirmek istiyor. Değerli izleyiciler, bu konuda size daha fazla bilgiler vermek istiyorum ve bundan seneler evvelsi Almanya'da bir şey olmuştu. Türk vatandaşı bakın Almanya'dan Türkiye'ye ne götürmek istemiş, onu da kısaca bu videodan sonra size dile getireceğim değerli izleyiciler. Şimdi gelelim bugünkü habere. Bulgaristan Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre olay 10 Mart 2025 tarihinde 3.30'da meydana geldi. Türkiye'den gelen Hollanda plakalı bir araç Lezova Gümrük Kapısı'nda detaylı kontrolden geçirildi. Aracı kullanan kişinin Türk vatandaşı, yolcu koltuğundaki kişinin ise hem Türk hem Kuzey Makedonya vatandaşı olduğu bildirildi. Yapılan aramada aracın bagajında yer alan 2 sırt çantasında toplam 35 tabanca, doğru duydunuz, 10 fişek, bu da doğru, 3 şarjör bulundu. Yetkililer 5 tabancanın tam donanımlı olduğunu, geri kalan tabancaların ise sürgü mekanizmalarının eksik olduğunu belirtti. Olayla ilgili olarak Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nün envanterine kaydedilen silahlar için Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatıldığı bildirildi. Araçta yolcu olarak bulunan İ.M isimli Türk ve Kuzey Makedonya vatandaşı 72 saatliğine gözaltına alındı. İ.M Bulgaristan'a 5 tam donanımlı tabanca ve mühimmat sokmakla suçlanıyor. Aracı kullanan Türk vatandaşı hakkında ise herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi. Eksik parçalı olan 30 tabanca ile ilgili ise uzman incelemesi yapılacağı ve bu silahların da yasalar kapsamında ateş silah sayılıp sayılmayacağının tespit edileceği ifade edildi. Ayıkla pirincin taşını. Değerli izleyiciler, biraz evvel dediğim gibi bu konuda çeşitli türlü haberler verdim, bilgiler verdim. Hatta bakın, bu videonun altında da bir link var. Özel video yaptım. Türkiye'den dönüşte Avrupa'ya neler getirebilirsiniz? Avrupa'dan Türkiye'ye giderken neler götürebilirsiniz? Fazla vaktinizi almayacak birkaç dakikalık bir video, onu da incelerseniz kahvedir, çaydır, sigaradır, alkoldur, bütün kanunlar, kurallar orada yazıyor. Daha da detaylı haber almak istiyorsanız cep rehberi var. Türkiye'den cep rehberi var. Cep rehberini cep telefonunuza indirirseniz bütün kanunlar, kurallar orada yazıyor değerli izleyiciler. Diyelim ki Hollanda'dan, Almanya'dan hatta bir araba götürmek istiyorsunuz. Onun vergisini ne kadar vereceksiniz? Cep rehberinden de bakabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, öbür ürünler. Ne kadar konfeksiyon götürebilirsiniz, ne kadar geri getirebilirsiniz, bunlar belli. Yalnız dikkat edilecek bir konu var. Bilhassa Türkiye'den geri dönüşte bu hata maalesef artık bilerek mi yapılıyor, bilmeyerek mi yapılıyor bilmiyorum. Sanırım ki bazı vatandaşlarımız da bunu bilmiyor. Zannediyoruz ki eskisi gibi kişi başına 18 yaş üzeri bir karton sigara serbest. Türkiye'den Bulgaristan'a girerken 2 paket serbest. 2 paket serbest. Şimdi biraz evvel, videoya başlamadan evvel size söylemiştim. Seneler evvelsi bir konu olmuş Almanya'da, Türkiye değil Almanya'da gurbetçimiz, değerli izleyiciler, o zamanlar bundan herhalde 25-30 sene evvelsi olması lazım.
Vatandaşın annesi vefat etmiş. Almanya'da oturan, çalışan vatandaşımızın annesi vefat etmiş. Biliyorsunuz uçakla tabii ki cenazeyi Türkiye'ye götürmek büyük bir para. Adamcağızın herhalde bu kadar parası da yoktu. Bakıyor bir hafta sonra mı, 2 hafta sonra mı bu adam yola çıkacak. Zaten Türkiye arabasından gidecek. Değerli izleyiciler, bu konu gerçekten olmuş. Bakın, aranızda belki duyan da olmuştur. Ne yapayım adam gününü bekliyor. O güne kadar herhalde anacağızını serin bir yerde tuttu. Affedersiniz ama çürümesin diye, çabuk şişmesin diye. Arabanın üstüne bağlamış kadıncağızı, bavulların arasına bağlamış, saklamış. Değerli izleyiciler, gurbetçilerim, o zamanlar Yugoslavya vardı. Sınırlar daha sıkıydı. Yugoslavya'dan geçiyordun, Macar'dan geçiyordun, Bulgaristan'dan geçiyordun, Almanya'dan gidiyor tabii ki, Avusturya'dan geçiyor ve bütün gümrükler vardı. Her gümrükte duruyordun. O zaman EU, MEU yoktu yani. Adam Bulgaristan'dan çıkıyor, Türkiye'ye giriş yapacak. Türkiye sınırına gelmiş. Yani bir Türkiye'ye girdi mi iş bitecek. Gümrük memuru soruyor, ne var? Yok bir şey. İndir. Yok memur bey şöyle de böyle de, yok indir. Değerli izleyiciler, tekrar diyorum, belki bakın aranızda da vardır. Bu konuyu belki duymuşsunuzdur. Belki benden daha da iyi biliyorsunuzdur. Yorumlarda yazabilirsiniz. Siz de bu haberde, bu seneler evvelsi oluyor tabii ki. Herhalde ben o zamanlar 15 yaşında mıydım, 20 yaşında mıydım? Çok çok seneler geçti aradan. Belki bu adam bile yaşamıyor artık, bilmiyorum. Allah uzun ömür versin hepimize. Memur bey diyor ki indir. Yoktu moktu şöyle böyle, indir. Değerli izleyiciler, indiriyor, bavulları indiriyor tabii ki. Annesi çıkıyor. Bazen de değerli izleyiciler, işte çaresizlik midir, parasızlık mıdır bilmiyorum. Adamcağız öyle yapmış ve Türkiye sınırında bu yakalanıyor. Benim demek istediğim, yani artık ben şaşırmıyorum neler oluyor. Gene şimdi bu silah meselesini, tabanca meselesini duyunca biraz kendim bir afalladım, bir şaşırdım ama hiç afallamaya, şaşırmaya gerek yok. Çünkü ne bileyim, insanlar artık çaresizlikten mi, çabuk para peşinden mi, her türlü şeyler, sınırlardan geçirmeye çalışıyorlar. Hatta televizyonlarda bazı haberler gösteriyor. Yok Meksiko'dan biriye bilmem nereye giderken bavulun içinde tam 20 kilo kokain, eroin bilmem ne, yakalanıyorlar, soruyor. Neden geçirmek istedin? Çocuğum var, doyuramıyorum. Ne diyeyim? Herkese Allah yardım etsin diyeyim ve böyle şeyler yaptığımızda kafamızı kullanalım değerli izleyiciler. Sıla yolu yaklaşıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bu videonun altında özel video var. Ne götürebilirsiniz, ne getirebilirsiniz? Bunların sınırından çıkmayın. Ama siz derseniz ki ben şunu götüreceğim, bunu götüreceğim. Tabii ki bunu beyan ederseniz, Türkiye'ye girerken de vergisini verirseniz hiçbir şey olmaz. Ama beyan etmezseniz, Türkiye'ye girerken ne bileyim bir elektronik eşya olabilir, bir şey olur. Yakalanırsanız tabii ki hem vergisini ödersiniz hem cezasını ödersiniz. Ve en çok dikkat edilecek konu, bunu da hemen söyleyeyim sonra kapatıyorum. Et ve süt ürünleri değerli izleyiciler. Bunun yani Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan bir değişikliği yok. Hepsi aynı. Yolda yiyeceğiniz kadar serbest. 5 kişi ne kadar peynir tüketebilir o kadar serbest. Ne kadar sucuk, pastırma tüketebilir, salam tüketebilir o kadar serbest. Ondan fazlası yasak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizin bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Belki sizler de başka şeyler duymuşsunuzdur. Kolunuz komşunuz ne götürmek istedi veyahut da bir haberden duymuşsunuzdur seneler evvelsi.
Sizden yorumlarınızı bekliyorum. Değerli izleyiciler, kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.